Sevgili canlar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Astro Funda YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünün konusu 20 Ağustos, Mars'ta İkizler Burcu'na Mars'ın geçişi. Cümleyi tekrar başına alayım. 20 Ağustos'ta Mars'ın İkizler Burcu'na geçişi. Bize etkileri. 20 Ağustos 2022'de Mars İkizler Burcu'na geçecek ve ta 25 Mart 2023'e kadar burada kalacak. Peki bu süreç içerisinde olumlu ve olumsuz neler yaşayabiliriz? Hemen şuradan kalemimi çıkartmaya çalışacağım izninizle. Becerebilirsem biliyorsunuz kalemle benim imtihanım takdire şayan. Şimdi ilk önce şöyle diyebiliriz. Mars neyi anlatır konu anlamıyla? Mars bize öfkemizi anlatır, harekete geçmemizi anlatır. İkili ilişkilerde eril belki kuvveti anlatır, dürtülerimizi anlatır. İlişki bazlı baktığımızda cinselliği anlatır. Peki İkizler Burcu'ndayken bu olay nasıl cereyan eder derseniz, İkizler Burcu iletişimi anlatıyor. Yakın çevremizi, eğitimimizi, kardeşlerimizi, kuzenlerimizi anlatıyor. Ve bu ayı da böyle kavuşum olarak alırsak 10 derece orb, 9 derece orb var. 10 da 57'den dolayı. Bu da demek oluyor ki öfkemizle duygumuzu iletişim anlamında, dürtülerimiz anlamında, korkularımız ama anlamında bazı sıkıntılarla harmanlayabiliriz. Belki duygularımızla öfkemizi aynı çatı altında barındıramayabiliriz ve iletişimsel kopuklar yaşayabiliriz. A diyeceğimiz yerken Z diyebiliriz. Böylelikle iletişim hataları olabilir. Aynı zamanda bilgi kirliliklerine yol açabiliriz. Yanlış şeyleri bir anda böyle o Mars'ın fevriliğiyle yanlış bir şekilde aktarabiliriz. Hızlı bir şekilde aktaracağız diye hızlı bir şekilde aktarabiliriz. Ee, Aynı zamanda bunu böyle yaparken de bazı iletişim kazalarına sebebiyet verebiliriz. Belki kompütür kullanırken de sıkıntılar yaşayabiliriz. Dokuzuncu ev olduğu için aynı zamanda buradaki kanunlarla ilgili iletişimsizlikler, kopukluklar, öfkeyle kalkıp zararla oturacak bazı konularda söz konusu olabilir bu dönem içerisinde. Evet, şimdi gelin isterseniz burç burç bize 20 Ağustos'ta ikizlere geçen Mars nasıl etkileyecek? Gelin ilk başta Koç burcu ve yükselen Koç'tan başlayalım. Koç burcu ve yükselen Koç'ta sizin üçüncü evinize denk gelecek. Bir yere not almıştım ben bunları ama bakalım bulabilecek miyim? Üçüncü evinize gelmekte. Bakın hemen şuraya geliyoruz. Üçüncü ev neydi? İletişimdi. Ee, Elektronik cihazlardı. Kardeşlerimizle ilişkilerimizdi. Kardeşlerle ilgili bazı gelişmeler olabilir. Belki kardeşlerimizle iletişimsizlik olabilir, aramızda bazı sıkıntılar olabilir. Belki bir kopukluk olabilir bu dönem içerisinde. Peki hiç iyi bir şey olmayacak mı derseniz, belki kendinizi sağlığınız eğer sağlıkla ilgili sıkıntılarınız varsa sağlığınızın iyiye döndüğüyle ilgili haberler alabilirsiniz. Aynı zamanda altınızda çalışanlarla iletişimleriniz rayına girebilir. Rutin işlerinizde kendinizi daha fazla parlatabilirsiniz, daha görünür olabilirsiniz. Sevgili koç burçları ve yükselen koç burçları. Gelelim boğa burçlarına ve yükselen boğa burçlarında. E, 20 Ağustos'ta gerçekleşecek Mars'ın İkizler Burcu'na geçişi sizin ikinci evinizde yani para evinizde. Bu da demek oluyor ki para ile ilgili ani harcamalarınız olabilir. Elinizden hızlı bir şekilde para çıkabilir. Siz bu parayı bir anda hızlı bir şekilde e, duygularınızı da bir anda harekete geçirerek harcayabilirsiniz. Bu dönem içerisinde paranızı etkin bir şekilde kullanın der size gökyüzü. Peki hangi kariyer alanı, hangi alanınızda sizin daha görünür olacağınıza gelirsek, olumlu olan yanı dersek, dördüncü ev konularında yani arsa alımı, ev alımı, anne baba ilişkileri veya köklerle ilişkiler, atalarla ilişkiler, taşınma ile ilgili işlerde veya ev restore etme ile ilgili
olumlu gelişmeler sizin için söz konusu diyebiliriz. Aynı zamanda bir de şunu söylemek isterim ki ikili ilişkilerde her ne kadar Mars e, yani ikizler burcuna geçse de ama sizi Başak Burcu desteklediği için Merkür'de ikili ilişkilerde yine bir yerlerinden tutup olayları bağlama olasılığınız çok kuvvetli diye dipnotta vermek isterim burada. Gelelim İkizler Burcu ve yükselen ikizler. Sizin zaten birinci evinizde. Sizi en fazla diyor ki size dikkat 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 diyor. İletişim kazalarına düşme diyor. Herkese ders veriyorsun. Biraz dersleri kendine bak diyor. Öfkeni hakim ol diyor. Girişken, yeniliklere açık doğanı, saçma sapan şeyleri harcama. Yeni sayfalar aç ama bu sayfaları biraz eğri oturup doğru konuşarak aç diye size uyarıda bulunuyor sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları. Sizin de iletişim konularında kendinizi daha fazla göstereceğiniz, daha aktif olacağınız, kardeşlerinizle ilgili belki bazı e, kardeşlerinizle beraber var olacağınız girişimlerde bulunabileceğiniz, aynı zamanda belki yeni bir araba alımı, araba ile ilgili bazı olgularınızın olacağı, arabanızı değiştirebileceğiniz bir dönem sizi beklemekte sevgili ikizler burçları ve yükselen ikizler burçları. Gelelim yengeç burçlarına. Yengeç burçları sizin Mars'ın ikizler burcuna geçişi 12. evinizde. Bu da demek oluyor ki gizli düşmanlarınız, arkanızdan çeviren işler, sizin bilinçaltınız, sizi bazı konularda belki de yanlış kararlar almaya sevk etmekte. Belki korkularınızla yüzleşmeniz gerekiyor. Belki biraz yalnız kalmanız, biraz duygularınızı tartmanız gerekiyor bu durumda. Sizin için de kendinizle baş başa kalıp kendinizi dinleyeceğiniz, hayatınızla ilgili belki bazı sayfaları kapatıp bazı sayfalar açacağınız, kim düşman, kim dostu anlayabileceğiniz, bazen bu süreçte belki spiritüel konulara girip de şifalanacağınız bir dönem sizi bekliyor diyebiliriz. Yengeç burçları ve yükselen yengeç burçları. Parayla ilgili size olumlu gelişmeler söz konusu. Belki güzellik konularına dan ekstra paralar kazanabilirsiniz veya paranızı güzellikle ilgili konulara yatırım yaparak kazanıyor olabilirsiniz. Veya kazandığınız paraları da yine kendi benliğinizle ilgili kendinizi mutlu edecek, kendinizi motive edecek olaylara aktarabilirsiniz diyor sevgili yengeç burçları ve yükselen yengeç burçları. Gelelim aslan burçlarına ve yükselen aslan burçlarına. Sizin 11. evinize denk gelmekte bu olay. Bu da demek oluyor ki toplum içerisinde iletişim kazalarına sebebiyet vermemek için üç düşünüp bir konuşmanızda fayda var diyor sevgili aslan burçları ve yükselen aslan burçları. Çünkü eğer iletişim kazası istemiyorsanız siz birazcık iletişimde dikkatli olmalısınız. Yoksa bu iletişim kazaları sizin için geri dönülemez zararlara sebebiyet verebilir diyor sevgili aslan burçları ve yükselen aslan burçları. Peki sizin evinizde yer alan Güneş ve Venüs size ne yapıyor? Size güzellik katıyor. Kendinizle ilgili bazı konularda tedavi etmeniz, şifalanmanız, kendi özbenliğine dönmeniz, belki görünüşünüz değişmeniz, yeni bir format atmanız gerektiğinde size hatırlatıyor olabilir sevgili aslan burçları ve yükselen aslan burçları. Evet, gelelim Başak burçlarına hemen şurada ve yükselen Başak burçlarına. Sizin 10. evinize denk gelmekte. Yani kariyer evinize denk gelmekte. Mars'ın e, İkizler Burcu'na geçişi. Sizin kariyer evinizde bu da demek oluyor ki sizin uzaklarla bağlantılarınızda bir takım olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Eğer bir yerlere gitmek istiyorsanız, yurt dışındaki işlerinizin süreçlerini merak ediyorsanız, bu dönem içerisinde eğer iletişim kazasına düşmezseniz bununla ilgili cevapları çok net alabileceğiniz bir dönem sizi oluyor, sizi bekliyor. Bu sizin için oldukça iyi olabilecek dönem olabilir. İletişim kazalarına düşmezseniz, gölge tarafa çekilmezseniz sizin biraz kariyerle ilgili, kendi kimliğinizi göstermekle ilgili
biraz güzelliğinizi, iç benliğinizi, öz sevginizi sorgulayacağınız, biraz kendi başınıza kalıp kendinizin ne yapmasını istediğinizle ilgili belki bir takım sıkıntılar yaşayacaksınız bu dönem içerisinde sevgili Başak Burçları ve yükselen Başaklar. Ama yine sizin iletişiminiz, sizin olayları takıntı yapmadan çözümleriniz sizi bazı olaylardan doğru analiz edip en kısa sürede çıkmanızı sağlayacak diyebiliriz sevgili e, Başak Burçları ve yükselen Başak Burçları. Gelelim terazi burçlarına ve yükselen terazilere. Sizin 20 Ağustos Mars'ın İkizler Burcu'na geçmesi 9. evinizde gerçekleşecek. Bu da demek oluyor ki yurt dışı ile ilgili olaylarda, yurt dışından kariyer beklentileriniz varsa, buradaki süreçlerde başarı bekliyorsanız bu konularda şurada Başak Burcu'nda bir şey ifade etmedim. Patronlarla ilişkileri söylemedim 10. ev konularında. Patronlarla, otoritelerle, doğru iletişimle belki terfilerinizin olabileceğini, yükselebileceğini de öngörebiliriz. Gelelim terazi burçlarına ve yükselen terazilere. Sizin 9. evinizde gerçekleşecek. Bu da demek oluyor ki e, spiritüel konularda, yurt dışından gelecek işlerle ilgili, hukuksal konularla ilgili, üniversitedeki kariyerinizle ilgili bir takım hızlı, ivmeli atılımlarınızla ilgili sonuçların alınacağı bir dönem sizi bekliyor olabilir bu dönem içerisinde. Belki girişimci olmanız lazım. Giriştiğiniz işlerde veya hukuki süreçlerin başlattınız ve sonuçlarını bekliyorsunuz. Bu dönem içerisinde bunların geri dönüşleri size gelecek diyebiliriz. Sevgili terazi burçları ve yükselen terazi burçları. Peki siz hangi alanda şanslısınız? Sosyal çevreniz arasında dikkat çeken, parmakla gösterilen, oldukça rağbet gören popüler bir insansınız ve bu popülerliği de siz etkin bir şekilde kullanıyorsunuz diyor size haritamız. Akrep burçları ve yükselen akrep burçları sizin için sizin 8. evinizde gerçekleşmekte. Bu da demek oluyor ki krizleri etkin bir şekilde yönetmek, manipülasyonlara uymamak veya iletişim kazalarına çeldiriciliğine kapılmamak konusunda dikkatli olmanız gerektiğini size hatırlatma. Aynı zamanda ortak yatırımlar konusunda bazı sorunlar çıkabilir. Saplantılı yatırımlar yapabilirsiniz veya aldatılıyor muyum enerjisini belki çalıştırabilirsiniz. Manipülatif yönlere çekildiğinizi düşünüp belki agresyon yapabilirsiniz bu dönem içerisinde. Peki siz hangi konularda daha şanslı olabilirsiniz? Kariyer konularında şanslı olabilirsiniz. Ortaklarınızın manipüle yaptığını düşünüp bir şeylere girişmeyebilirsiniz veya ortaklarınızın size olumlu gelişmeler yaptığını düşünüp belki de burada kariyerinizde kendinizi parlatabilirsiniz sevgili akrep burçları ve yükselen akrep burçları. Gelelim yay burçlarına ve yükselen yay burçlarına. Sizin ilişkiler evinizde bu Mars. Bu da demek oluyor ki evlilikle ilgili, ortaklıklarla ilgili, aynı zamanda e, açık düşmanlarla ilgili bazı olumlu ya da olumsuz olayların içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. İşte burada iletişimin nasıl sağladığınız çok önemli. Bu duygusal yanınızla aktif alanınızı nasıl harmanladığınız bu konuda oldukça önemli sevgili yay burçları ve yükselen yay burçları. Peki hangi konularda başarılısınız? Yurt dışı konularda, yurt dışından gelecek ortaklıklar, yurt dışından gelecek yakın, uzak çevreniz, yurt dışı ile ilgili bağlantılarda oldukça iyi olacağınız dönemler sizi beklemekte diyebiliriz. Hemen gelelim Oğlak burçlarına ve yükselen Oğlaklara. Sizin 6. evinizde. Sizin 6. evinizde bu da demek oluyor ki patron
rutin işlerinizle ve altınızda çalışanlarla, evcil hayvanlarınızın bakımını üstlenenlerle veya bakımını siz yapıyorsanız sizin kendinizle ilgili bazı öfke krizleriniz olabilir. Belki rutin işlerde yanlış cümleler kurup işleri çıkmaza sokabilirsiniz sevgili Oğlak burçları ve yükselen Oğlak burçları. Peki hangi evinizde daha çok şans var derseniz 8. evinizde var. Bu da başkalarının parasıyla kullanma ile ilgili. Belki muhasebe tarzı bir iş yapıyor olabilirsiniz veya broker olabilirsiniz, borsa ile ilgili ilgileniyor olabilirsiniz. Bu başkalarının parasını kullanma ile ilgili oldukça etkin bir şekilde başkalarına para kazandıracak olabilirsiniz bu dönemi içerisinde. Evet, geldik şimdi Kova burçlarına ve yükselen Kova burçlarına. Sizin 20 Ağustos'ta gerçekleşen Mars'ın İkizler Burcu'na geçişi beşinci evinizde, yani ilişkiler evinde, çocuklar evinde. Bu da demek oluyor ki ikili ilişkilerde belki e, aşk enerjisi sizi bulacak. Burada iletişimsel akabileceğiniz, hızlı bir şekilde gelişecek, kendinizi bir uçurumun kenarında ya da mutluğa giden yolda bulabileceğiniz bir döngü sizi beklemekte diyebiliriz. Aynı zamanda ilişkiye gidiyor ise bakın Venüs ve Güneş de burada. Eğer bu iletişimsel anlaştığınız kişiyle belki de evlilik yolunda ilerleme kaydedebilirsiniz. Çünkü kendinizi ortaklı ilişkilerde, evlilik konularında ve bu tarz işlerde çok fazla parlatacağınız, göstereceğiniz ve mutlu olabileceğiniz, öz değerinizi ortaya koyabileceğiniz bir dönem sizi beklemekte sevgili Kova burçları ve yükselen Kovalar. Gelelim son burcumuz Balık burcu ve yükselen Balık burcu. Sizin dördüncü evinize denk gelmekte. Yani bu konular sizin Mars'ın İkizler burcuna geçmesi, sizin ev, aile, taşınmalar, e, evinize denk gelmek. Bu da demek oluyor ki ev işlerini yaparken ufak tefek kazalar yaşayabilirsiniz. Taşınırken belki bazı sıkıntılar olabilir. Ev alma sırasında belki bazı agresyonla sorunlar olabilir. Aile bireyleriyle, baba figürüyle veya büyük figürlerle sıkıntılarınız olabilir. Anne ya da baba, yani o ev hanesinde siz kimi baş ettiyseniz onunla ilgili. Aynı zamanda iletişimden dolayı belki sıkıntılar olabilir. Şehir değişikliği, yani taşımayı da anlattığı için burası. Belki şehir değiştirdiğiniz sırasında eşyalarınıza bir şeyler olabilir. Veya umduğunuz gibi bir taşındığınız yer çıkmayabilir sizin için. Peki hangi alanlarda yüzünüz gülecek derseniz, rutin işlerinizde oldukça yüzünüz gülecek diyebiliriz. Kendinizi bu konularda daha fazla göstereceksiniz. Daha kendi benliğinizi ortaya koyacağınız, daha şanslı olacağınız bir dönem olabilir. Yaptığınız işlerde başarılarınız ortaya çıkacak olabilir. Bir takım sağlık problemleriniz varsa bunların çözüleceği dönem olabilir. Size belki de kendinizi e, estetik falan da yaptıracak olabilirsiniz bu dönemde. Diyete de başlayacak olabilirsiniz. Kendinize bakım uygulayacağınız bir dönem sizi beklemekte sevgili balık burçları ve yükselen balık burçları. Evet, 12 burcu ve yükselenlerini sizin için yorumlamaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Lütfen duygu ve düşüncelerinizi chat bölümüne yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir nokta, bir emoji yazmam derseniz, bırakırsanız da beni motive etmiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, benle kalın. Gökyüzü her zaman rehberiniz olsun. Güle güle.